Türk Hava Yolları Aeroflot'a teslim edilmesi gereken Airbus'ları kendi filosuna katıyor. Ayrıntılar birazdan Kaptan Baha'da. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Yepyeni bir Kaptan Baha videosuyla sizlerle beraberiz. Arkamda görmüş olduğunuz Turkish Airlines üstünde yazısı olan uçak aslında Türk Hava Yolları için üretilmiş bir uçak değil. Geçtiğimiz günlerde Türk Hava Yolları kapa bir açıklamada bulundu ve 6 tane Airbus 350 satın alacağını anlattı. Bu aslında filoya satın alma metoduyla katılmayacak, büyük bir olasılıkla leasing olarak katılacak, ama Türk Hava Yolları'nın aslında Airbus 350'ler için vermiş olduğu bir sipariş zaten mevcuttu. 2018 yılında 25+5 şeklinde, yani 25 kesin sipariş, 5 de işte daha sonradan belki ekleriz şeklinde, Türkiye'de kullanılan tabiriyle opsiyonel olarak bir sipariş verilmişti. Ancak geçtiğimiz yılın sonunda Türk Hava Yolları bu siparişin bir kısmını erteledi, bir kısmını da iptal etme yoluna gitti. Çünkü pandemi hala etkiliydi ve bunun da finansal yükünün altında olmak istemiyordu Türk Hava Yolları. Ancak Şubat sonunda Rusya Ukrayna'ya saldırınca ve Rusya'da bunun karşılığında yaptırımlar gelince Rus Hava Yolları Aeroflot'un alması gereken bir takım uçaklar teslim edilemedi Airbus tarafından. Eminim bu nedenle de Airbus diğer kendi müşterilerine gidip elimde biraz uçak kaldı, bunlara bir bakar mısınız, ister misiniz demiş olsa ki Türk Hava Yolları teslim edilmeyen, bazıları üretilmiş ve beklemede olan, bazıları da henüz üretim aşamasında olan bir takım uçaklara talep olduğunu açıkladı ve bu uçaklarla ilgili de dediğim gibi kapa bildirimde bulundu. Şimdi bununla ilgili sorunlar çıkabilir demiştim ben bir postumda YouTube'da. İnsanlar zannettiler ki çok büyük sorunlar çıkacak. Aslında çok büyük sorunlar işletme açısından çıkacak bu uçakları. Neden diyecek olursanız, Türk Hava Yolları'nın vermiş olduğu sipariş sadece ekonomi sınıfı ve business class sınıfı olarak uçaklar, koltukları ayarlanmıştı. Şimdi siz eğer başka bir hava yolları için üretilmiş olan uçaklardan alıyorsanız bunların koltuk konfigürasyonu değişiktir. Diyeceksiniz ki Kaptan Baha, koltuk konfigürasyonu değişik olursa ne olur diye bir soru sorabilirsiniz. Bunun karşılığında da size ne tür sorunlar çıkaracağını anlatmam lazım. Aslında ben size daha önceden genel anlamda Türk Hava Yolları'nın filosunu anlatan bir video yapmıştım. Eğer o videoyu izlemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. Ve bu videoda Airbus 330 uçaklarından bahsetmiştim. Türk Hava Yolları'nın filosundaki en karman çorman uçaklardan bir tanesi Airbus 330. Neden diyecek olursanız, bunu değişik kaynaklardan, sadece Airbus'tan değil, değişik leasing firmalarından alarak ve filoya katarak son derece değişik koltuk konfigürasyonlarında, değişik yolcu kapasiteli uçaklara sahip oldu Türk Hava Yolları. Bu neden böyle oldu? Belki de hani uçaklar daha ucuz, hadi alalım gidelim, veya bunlar daha düşük kira bedeliyle kiralanıyor. Elde kalan bir takım uçakları da bir takım kiralama firmaları Türk Hava Yolları'na vermiş olsa ki bu uçaklara Türk Hava Yolları atladı. Ben size bir istatistik vereceğim. Örneğin Türk Hava Yolları'nda Airbus 330 filosunda sipariş verebileceğiniz tüm motor modellerinden motorlar var. Yani bir takım Airbus 330'larda GE motorları var. Bir takım Airbus 330'larda Pratt Whitney motorları var. Bazılarında da Rolls-Royce motorları var. Airbus gerçekten de bu 3 motoru kullanabiliyor ve Türk Hava Yolları'nda gerçekten de bütün bu motorlardan örnekler var. Tabii bir filonun basitleştirilmesi açısından bu iyi bir seçenek değil. Türk Hava Yolları'nda 7 tane değişik koltuk konfigürasyonu var Airbus 330'larda. Bazı 330'larda 250 koltuk var. Bir tane uçak TC Lima, Oscar Lima 345 koltuğa sahip benim elimdeki verilere göre. Kimisinde 305 koltuk var, kimisinde 291, 289 koltuk olan var. 291 koltuklu uçak da tek bir uçak. Yani şöyle bir sorun ortaya çıkıyor böyle olduğu zaman. Hem operasyonel olarak, örneğin 305 koltuklu bir uçakta bir sorun çıktığı zaman elinizde yedek olarak bulunan bir uçak daha az koltukluysa bu sefer bir takım müşterileri başka bir uçuşa aktarmanız gerekiyor. Özellikle premium uçucular açısından, yani kimdir bunlar? Sürekli business class olarak uçan ve gerçekten de çok büyük paralar harcayan, gerek şirketleri aracılığıyla gerekse kendi ceplerinden ödeyerek çok büyük paralar harcayan müşterileri hoşnut tutmanız lazım. Dolayısıyla bu uçaklar değişik kaynaklardan geldiği için de siz bu müşterileri gerçekten de memnun bırakmıyorsunuz. İyi bir koltuklu, konfigürasyonlu bir uçakta teknik bir arıza çıktığı zaman veya başka bir sefere vermek istediğiniz zaman o yolcu gerçekten de memnun kalmıyor.
ve bir markanın kültürünü yaşatması açısından ve devamlılığını sağlaması açısından böyle bir sorun var. Şimdi aslında Aeroflot uçaklarına baktığınız zaman çok ilginç bir konfigürasyonu da var. Türk Hava Yolları'ndan tamamıyla farklı. Hatta Türk Hava Yolları'ndan çok daha iyi bir konfigürasyonu var. Daha böyle elit müşterilere hizmet eden bir konfigürasyon. Demiştim, Türk Hava Yolları'nda 32 tane business class koltuk var. 197 tane yanılmıyorsam da ekonomi koltuğu var. Fakat Aeroflot'ta 28 tane business class koltuğu olmasına rağmen aynı zamanda 24 tane comfort class denilen, bazı hava yollarının ekonomi plus olarak pazara sunduğu bir koltuk cinsi var. Türk Hava Yolları, hatırlarsanız eğer, bundan yıllar önce Comfort Class adında bir sınıfı 777 uçaklarında denemişti. Gerçekten de bu çok güzel bir sınıftı. Ekonominin değil üstünde Business Class'ın bayağı yakınında bir sınıf olduğu için gerçekten de bu koltukları çok iyi satamadı, çok iyi pazarlayamadı ve daha sonradan tamamıyla business artı ekonomiye dönüştürdü. Şimdi bu Aeroflot'tan gelecek olan uçakların en azından şu an üretilmiş olan 3 tanesinde koltuk konfigürasyonu bu şekilde olacak. Eğer Türk Hava Yolları Airbus'la bir anlaşma yapıp koltukları benim istediğim şekilde çevir demediyse, ki genellikle bunlar çok maliyetli şeylerdir ve dolayısıyla da böyle olacağını tahmin etmiyorum. Şimdi siz düşünün, Türk Hava Yolları'ndan bilet aldınız business class'ta, 32 tane business koltuğu var. Arkasından da uçakta bir değişiklik yapılması gerekildi ve bu business class sadece 28 koltuğu olan Aeroflot'tan gelen uçak bize geldi. O zaman 4 kişiyi business class parası ödemiş 4 kişiye ne yapacaksınız? Bu sizin kaybettiğiniz 4 tane müşteri olacak. Ha, bu arada Aeroflot'lu uçakta müşteri gitti Economy Plus'tan, Comfort Class'tan veya her neyse bilet aldı. Gerçekten bunların da konfigürasyonu 2-4-2 şeklinde güzel koltuklar. Ben bunların 777'deki versiyonlarıyla ile uçtum ki 350'de de aynı versiyonlar var. Gerçekten uzun uçuşlar için ekonomi fiyatının biraz üzerinde güzel bir fiyat sağlıyor size. Ama böyle bir uçağa, böyle bir müşteriyi alıştırdığınız zaman daha sonra 350 ile uçuyorum ben deyip tekrardan bu koltukları aradığında yine müşteri memnuniyetsizliğiyle karşı karşıya kalacaksınız. Şimdi ben ilk yorumumu yaptığım zaman insanlar hani ambargo nedeniyle bir takım sorunlar olacağından bahsettiğimi zannettiler. Böyle bir sorun olacağını zannetmiyorum. Aeroflot veya Ruslar bize bu konuda şarlayabilecekleri tek konu, kardeşim biz bu uçağın parasını verdik ve o nedenle de bu uçağı siz gittiniz aldınız şeklinde olabilirdi. Ama zaten biz uçağı Aeroflot'tan da almıyoruz veya leasing şirketinden de almıyoruz. Biz bu uçağı Airbus'la yapmış olduğumuz bir anlaşma neticesinde alıyoruz. Orada da çok büyük bir sorun çıkacağını zannetmiyorum. Eğer çıkarsa da Türkiye büyüktür, Türk Hava Yolları da büyüktür. O sorunu bir şekilde hallederler. En azından bu uçağı o hatlara vermezler diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi asıl sorun müşteri memnuniyetsizliğinde. Türk Hava Yolları bu konuya hiç dikkat etmiyor. Ne yazık ki uçak alanlar bu hava yolunun kişiliğine ve kurumsal özelliğine, özellikle de yolcu açısından baktıkları zaman çok da dikkatli değiller. Operasyonel olarak çıkacak olan sorunları da nasıl çözecekler? Ben de merak ediyorum. Bu konuda özellikle Flyer Talk gibi veya başka forumlarda Türk Hava Yolları ile ilgili şikayetler de olacaktır. Hava yollarında uçaklar illa her zaman aynı konfigürasyonda olmak zorunda değiller ama bu tür atladığınız uçaklarda da etrafı doldurursanız ondan sonra 330'larda olduğu gibi büyük müşteri memnuniyetsizliklerine yol açan sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz. Şimdilik benden bu kadar. Umarım bu Airbus 350 filosuna gelecek olan yeni uçaklar kazasız belasız uçuşlarını tamamlarlar. Bundan sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Bu kadar ilginç bilgileri sizlerle tek paylaşan kaynak olan Kaptan Baha kanalına da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Koltuk konfigürasyon. Söyleyemiyorum, konuşamıyorum bugün ya. Kağıdı nereye koydum?